Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle Royal Icing yani kurabiye kreması hazırlıyoruz. Bunun için bir tane yumurta akını çırpma kabının içerisine aldım ve yumurta akı krem şanti kıvamına gelinceye kadar çırpıyorum. Yumurta akı gördüğünüz gibi iyice beyazlaştı. Artık krem şanti kıvamına geldi sayılır. Şimdi size kıvamını da göstermek istiyorum. Nasıl olması gerektiğine dair. Hemen bir spatula yardımıyla şöyle baktığınız zaman gördüğünüz gibi köpük köpük tam krem şanti kıvamına gelmiş ve iyice katılaşmış. Artık yumurta akı diğer malzemeleri katmamız için hazır. Şimdi bir tatlı kaşığı limon suyu ekliyorum. Çiğ yumurta kullandığımız için limonun asitiyle yumurta pişecek. Bir paket şekerli vanilin ilave ediyorum yumurtanın kokusunu bastırması için. Ve tekrar karıştırıyorum. Son olarak 6 yemek kaşığı pudra şekerini eleyerek yumurta akının üzerine ekliyorum. Mutlaka eleyin çünkü ince şekiller vererek şekil çıkaracağımız için pudra şekerin içinde pütürler kalırsa kremanın sıkma torbasının ucunu tıkayabilir. Bu da şekil vermemizi, kremayı işlememizi zorlaştıracaktır. Pudra şekerini de yumurta akıyla iyice karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra şimdi Royal Icing'in kıvamına bakalım nasıl oldu. Ona göre eğer gerekirse içerisine su ilave edeceğiz. Bunun için hemen bir spatulayı alıyorum. Ve şöyle kremayı kaldırdığım zaman spatuladan aşağı doğru akması gerekiyor. Baktığınızda hazırladığımız krema çok geç akıyor. Yani hazırladığımız bu Royal Icing katı oldu. İçine 2 çay kaşığı su ekliyorum ve tekrar çırpıp kıvamına bakacağım. Şimdi yine aynı şekilde hemen spatulanın üzerine alıp akışkanlığına bakalım. Ve gördüğünüz gibi bu sefer spatulanın üzerinden Royal Icing kreması çok rahat şekilde akıyor. İstediğimiz kıvam bu. Bu kıvama gelinceye kadar azar azar su ilave ederek hazırlayabilirsiniz kurabiye kremasını. Şimdi kremayı bir sıkma torbasının içerisine alacağım. Öncelikle sıkma torbasını bir bardağın içerisine yerleştirdim. Şimdi kremayı onun içerisine alıyorum. Eğer renkli süsleme yapacaksanız kremaları kaplara bölüştürüp renklendirmesini yaptıktan sonra sıkma torbasının içerisine alabilirsiniz. Eğer evimde sıkma torbası yok nasıl kullanacağım derseniz de kilitli buzdolabı poşetin içerisine koyup buzdolabı poşetinin köşesini kesip onu sıkma torbası haline getirebilirsiniz. Kremayı sıkma torbasının içerisine aldım ve aşağıya doğru iyice itekliyorum. Yukarılarda kalanları da iyice aşağı sıyırmak için şöyle bir hamur kesici kullanıyorum. Ama bu aşamada dikkat edin, torbayı delmeyin. Şimdi torbanın ağzını iyice sıkıyorum ve sonrasında düğüm atıyorum. Çünkü yumurta akından hazırladığımız için hava alırsa çok çabuk şekilde kuruyup katılaşabilir. Düğüm atamıyorsanız bir kurdele ya da lastik yardımıyla da bağlayabilirsiniz. Hava almasın bizim için yeterli. Ve gördüğünüz gibi Royal Icing kreması artık hazır. Kurabiyeleri, pasta süslemelerinde kullanmak için bu kremayı rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Sıkma torbasının ucunu açıp şimdi şekil vermeye başlayacağım. Hemen bir bakalım nasıl oldu genişliği. Çok küçük olmuş sıkma torbasının ağzı. Ben birazcık daha keseceğim ve sonrasında kurabiyeleri Royal Icing kreması ile süsleyeceğim. Umarım verdiğim bu tarifi beğenmişsinizdir. Eğer sorularınız olursa mutlaka aşağıya yorumlara bırakın. Ben elimden geldiğince hepsini cevaplamaya çalışıyorum zaten. Şimdiden bu güzel icing krema ile kurabiye süsleyeceklere afiyet olsun, kolay gelsin diyorum. Tarifimi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olup yorum bırakmayı da lütfen unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.